Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni bir Whitehouse Survival videosuyla tekrardan sizlerleyim. Bu videoda Dökümhane Savaşı'nda bireysel olarak detaylı tüm taktikleri ve ittifak olarak Dökümhane Savaşı nasıl kazanılır, uyarlamanız gereken taktik nedir? Bunları size anlatacağım. Umarım video hoşunuza gider. Video hoşunuza gidiyorsa beğenip yorum yapmayı ve sunucudaki arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Kanala abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Arkadaşlar Dökümhane Savaşı'nda iki tane lejyon var. Birinci lejyonun zaferi sizin kademenizi ve ittifak ödüllerini arttırır. O yüzden genelde R4 ve R5 arkadaşlar birinci Legion'a daha güçlü oyuncuları koyarlar. Zaten 30 kişi kaydolabiliyor. Yani 30 kişi anlık oynayabiliyor. 30 kişiden fazla kişi yedekler oluyor. 30 kişiden fazla oynayabilmesi için o 30 kişinin içinden birilerinin çıkması lazım savaştan. Daha sonra yedekler girebiliyor. Azsa yedekler direkt katılabiliyor ama. Savaş başladıktan sonra 57. dakikada yani bir saat sürüyor. 57. dakikada şu an bir hazırlık aşaması. 3 dakika sonra savaş başlayacak. Şu an hazırlık devam ediyor. Biz ikinci lejyondayız. Burada ise detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu 94.000 bizim kişisel gücümüz 17 kişiyle. Karşı tarafta 15.000 kişiyle 92.000 güçmüş. Dökümhane Savaşı'nda buradaki bonuslar kesinlikle etkiler arkadaşlar. Tamamen oyundaki kişisel zevkinize göre buradaki buffları basabilirsiniz. Ama düşük yatırımlı oyunculara benim tavsiyem sadece buradaki %10'ları bassınlar. O da rakip gerçekten güçlüyse ve keyif almak istiyorlarsa. Yoksa zayıf bir eyalet geldiyse ya da karşı tarafta çevrimiçi oyuncu yoksa bunları da basmayabilirler. Onun dışında petlerde savaş yetenekleri geçerli olan tüm petler geçerli oluyor. Kesinlikle petlerinizi aktif etmeyi unutmayın. Şimdi savaşa geçelim ve Dökümhane Savaşı'nda bireysel olarak taktikleri daha sonra da ittifakça yapabileceğiniz taktikleri anlatayım. Şimdi hazırlık aşaması 50 saniye sonra bitiyor. Dediğim gibi yedekler bu 50 saniye dolduktan sonra girecek. İlk başta herkesin hedefi merkezi ulaşım istasyonudur. Merkezi ulaşım istasyonunun avantajı arkadaşlar bize ücretsiz gelişmiş ışınlayıcı verir. Bunu yarı yarıya düşürüyor. Şurada görebilirsiniz %50. Döküman Savaşı'nda çok fazla teleport olduğumuz için merkezi ulaşım istasyonu herkes için değerlidir. Ondan sonraki değerli olan binalardan bir tanesi Kazan Dairesi. Bu binaların kontrol süresi var arkadaşlar. İçeriye girdikten sonra belli bir süre sonra kontrol etmiş oluyorsunuz ve oradan işgal puanları almaya başlıyorsunuz. Bu süreyi %50 kısaltır ve oyunun ilerleyen zamanlardaki dökümhane savaşlarındaki en büyük, en önemli binalardan bir tanesi kesinlikle budur. Bunu asla rakibe vermemeniz gerekiyor. Sonra en önemli bina kesinlikle prototip tesisi. Daha sonra buradaki prototip tesisi. Sonra en yüksek puanı veren İmparatorluk Dökümhanesi. Bu zaten açıldıktan sonra 12 dakika sonra açılacak. Direkt oyuncuların buraya gitmesi gerekiyor. En yüksek puanı bu veriyor. Burada arkadaşlar onarım tesisi var. Bunlar zaten ekstra bir şey vermiyor. Burada merkez ulaşımı gösterdik. Çok pardon. Burada mühimmat deposu da 12 dakika sonra açılacak. Burada da arkadaşlar birlik hasar artışı ve birlik hasar azaltması eksi ve artı olarak bufflarınıza etkiliyor. Çok inanılmaz mühim bir şey değil ama ilerleyen savaşlarda, büyük savaşlarda kesinlikle etkili olacaktır. Şimdi burada şöyle bir taktiğimiz var. Bizim kişisel olarak 180 bin puanı geçmemiz gerekiyor. 180 bin puanı geçtiğimiz anda maksimum ödülü alabiliyoruz. Ama maksimum ödülü alabilmemiz için de ekstra şöyle bir şey var arkadaşlar. İttifakımızın dökümaneyi kazanması gerekiyor. Kazanırsa tamamen maksimum ödülleri alıyoruz. Kazanamazsa o maksimum ödüllerin yarısını alabiliyoruz. O yüzden önceliğimiz ittifakımızın kazanması. İttifakımız kazanırken de bizim 180 bin puana ulaşmamız. Bunu nasıl yapıyoruz? 180 bin puana ileri zamanlarda kesinlikle rahat yapıyorsunuz. Oyunun ilk zamanları, ilk 2-3 dökümhanesinde yeterli sayıda asker sayınız olmadığı için buradaki kişisel puanlara çok ulaşabileceğinizi ben düşünmüyorum. Çünkü buradaki kişisel cephanelik puanları bir şeyler toplayarak burada ondan sonra karşı tarafın askerlerini öldürerek elde edebiliyorsunuz ama hesabınızda çok fazla asker yok. Rakibin o kadar çok fazla askeri yok. O yüzden çok fazla elde edemiyorsunuz. O yüzden ilk 2-3 dökümhane asker sayıları yükselene kadar sizin için biraz problem ve sıkıntı olacaktır. Ama sonrasında çok rahatlıyor. Burada şöyle bir taktiğimiz var. Diyelim ki 1 milyon askeriniz var, 100 bin, 200 bin askeriniz var. Bu savaşta yaralandı. Balina bir oyuncu geldi, sizi sıfırladı ya da siz rakiplerinizi saldırdınız. Askerleriniz öldü. Kesinlikle iyileştirme yapmayın arkadaşlar. Burada da savaş alanından ayrıla tıklayın. Savaş alanından ayrıl dediğiniz anda 12 dakika boyunca giremiyorsunuz. Ama 12 dakika sonra girdiğinizde tüm askerleriniz otomatik olarak iyileşmiş oluyor. Bakın gidip şurada sol üstten falan çıkış yapmayın. Herhangi bir yerden şehre tıklayıp çıkış yapmayın. Buraya tıklayıp savaş alanından ayrıl demeniz gerekiyor 12 dakika bekleme süresine ve askerlerinizin iyileşmesine dönmek için. En önemli taktik kesinlikle
bu asker iyileştirme taktiği. Hatta burada şöyle bir şey var. Böyle vurmalı etkinlikler geldiği özel etkinliklerde hızlanma kullandırma görevleri oluyor. Biz o tarz etkinliklere bu asker iyileştirme hızlandırmamızı bekletiyoruz. Dökümhane savaşı geldiği zaman burada tüm askerlerimizi öldürüp iyileştiriyoruz. O etkinlikten puan da kazanıyoruz. Bu da dökümhane için ekstra bilgi olarak kalsın. Bireysel olarak uygulayabileceğiniz çok fazla taktik yok. Ee, Şey yapabilirsiniz. Kışkırtma metodu. Mesela burada sizden biraz güçlü, bir iki fırın seviyesi yüksek oyuncuların yanına gelip onlara gözetlem atıp kendinize saldırtmaya çalışabilirsiniz. Bu sayede şunu yapabilirsiniz. Savunmada çok daha fazla asker öldürebileceğinizi düşünüyorum saldırıya kıyasla. O yüzden 180 bin puan daha hızlı elde edebilirsiniz. Şimdi peki ittifak olarak taktiğimiz ne ve neler yapmamız gerekiyor? Hızlıca bunu anlatayım, sonra biz de biraz savaşalım. O kısma geçeyim. Arkadaşlar, eğer rakipte inanılmaz böyle megalodon dedikleri, balina dedikleri oyuncular varsa ve sizde de mesela rakipte 4 tane balina var. Sizde de 4 tane güçlü oyuncu var. Ana taktik her zaman şudur: 4 oyuncuya 4 farklı yer vereceksiniz. İşte birisi prototip tesisi, bir tanesi prototip tesisi 2, bir tanesi merkezi ulaşım istasyonu ve diğeri de buradaki kazan dairesi olacak. Her birinin yanına onları takviye edecek veya içeriye girdiğinde ya da sefer açtığında onları destekleyecek, rallerini doldurabilecek oyuncu vermeniz gerekiyor. Kesinlikle dökümhane savaşı bireysel kazanabilecek bir etkinlik değil. Tamamen takım oyundur. Herkesin ekiple birlikte çalışıp beraber hareket etmesi gerekiyor. Özellikle toplayıcı oyuncular çok değerlidir. Mesela bunlar kazan dairesini almış. Bir 10-15 dakika tuttular. Burada 50 şu anda işte şey var, cephanelik var. 1000 olacak, 2000, 3000, 5000. Sonra siz buraya rally açıp patlattığınızda bu cephanelikler sağa sola saçılıyor. Böyle geniş bir yay şeklinde buralara daire şeklinde saçılıyor arkadaşlar. Oraya hemen ışınlanıp toplamaları gerekiyor. O yüzden sizin toplayıcı oyunculara ihtiyacınız var. Onun dışında haritanın bazı bölgelerinde buralarda cephanelikler çıkacak arkadaşlar. Şu anda yok ama buralarda falan cephanelikler çıkıyor. Orayı bildiğiniz kaynak toplama muhabbeti gibi arkadaşlar. Kaynak toplar gibi gidip oraları toplayacaksınız. Oyuncular genelde orayı önemsemiyor ama o çıktığı zaman ekranda bir uyarı verecek. Diyecek ki Dökümhane Savaşı'nda işte cephanelikler dışarı çıktı. Zaten konumları böyle haritada sarı sarı parlayacak. İşte oralara arkadaşlar kesinlikle gidip kaynak toplamanız gerekiyor. Oraya yolluyorsunuz. O kendi kendine size cephane topluyor. Ve inanın inanılmaz bir şekilde puan farkını açıyor ya da kapatıyor. Onlar için oyuncular ayarlamanız gerekiyor. Ekstra bir de şunu söyleyebilirim. Diyelim ki dediğim gibi rakip oyuncularda çok güçlü balinalar var. Buraya sizin arkadaşlarınız ışınlandığı anda rakip balina buradaki 6-7 kişiyi sıfırlayabilecek güçteyse, sadece sizin güçlü oyuncularınız dayanabiliyorsa, kırmızı alandan yani bu güvenli alandan oyuncularınızın, zayıf oyuncularının çıkmaması gerekiyor. Oradaki zayıf oyuncuları güçlü oyuncuların takviye atıp ikinci, üçüncü kollarıyla takviyelendirmesi gerekiyor. O da yeterli olmuyorsa buradan çıkmayacaklar. Balina, sizin takımınızdaki balina oyuncular buralara gidip aldığında siz bulunduğunuz yerden oralara takviyeler göndereceksiniz altı kol ile. Sadece ilerleyen zamanlarda bir yerler patladığında ışınlanıp hemen geri yerinize döneceksiniz. Yoksa gerçekten oyunun ilerleyen zamanlarında burada size oyun oynatmıyorlar ve sürekli olarak şehrinizi yakıp sizi çıkartıyorlar. Askeriniz kalmıyor. Çok fazla teleport, hızlandırma kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Yani şu ana kadarki Dökümhane Savaşı'ndaki en iyi taktikler bunlar. Şimdi biraz şehir yakalım. Yakabilecek miyiz? Tabii bufflarımızı basmadık ama şöyle gidip şuraya bir saldırı atalım. Burada 50-20-30 bir formasyon yapacağım. Arkadaşımız hızlandırıyor. Galiba vurdum. Bakın 370 bin askerini öldürmüşüm. Sadece 370 bin askerini tek seferde öldürdüm. Kişisel puana girdiğimde 164 bin puan yaptım. Zaten 180 bin puan sınır. Dediğim gibi arkadaşlar. Artık bu saatten sonra hani benim tamamen takım oyunu olarak burada takıma destek olmam gerekiyor. Çünkü 30 bine 17 bin kaybediyoruz. 50 dakika zamanımız var. Ben bu hesapla düşük de olsa yüksek de olsa elimden geldiğince takımıma yardım etmem gerekiyor. 156 bin asker daha öldürdüm ve gördüğünüz gibi 180 bin puanı geçtim. Benim burada tamamen bina tutup takımımı desteklemem gerekiyor. Burayı zaten bizimkiler almış. Şurayı alabilmem benim için çok iyi ama burada 700-800 milyonluk balinalar var. Burada muhtemelen hiçbir şey yapamayacağım. Bizim oyuncularımız da gitmiş. Ama en azından biraz kafa karıştıralım. Bakalım şu arkadaş ne yapıyormuş. Çok fazla elmasınızı kullanmayın bence. Düşük yatırım oyunculara tavsiyem. Ya balina oyuncular falan bu etkinliklerde belki görüyorsunuzdur canlı yayınlarında ya da farklı videolarda. Ya tek seferde falan şey yapıyorlar.
Hani 1 milyon, 1 milyondan fazla elmas kullanıyorlar. Yani gerçekten çok keyifli bir etkinlik ama ben bu etkinliğin parası olana keyifli olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla şeyin olmuyor. Kaynağın, imkanın olmuyor savaşabilmek için. Bu tarz oyuncular geldiğinde takılı kalıyorsun. Yapabileceği şeyler inanılmaz sınırlı kalıyor. Bir şey atladım mı diye düşünüyorum da gerekli tüm bilgileri verdiğimi düşünüyorum. Herhalde atlamamışımdır. Ama benim unuttuğum bir şey varsa, kafanıza takılan bir şey varsa lütfen yorumlarda belirtin ve sorun arkadaşlar. Rakip çok koordineli oynuyor bu arada bize kıyasla. Evet, ekranı büyütemiyorum. Tamam, hallettim şimdi. Şu arkadaşı tekrar yakacağım. 171 bin askeri gitti. Askerler içerideymiş. Arkadaşlar artık şöyle bir şey oluyor zaten. 200 bin askerle 3,5 milyon askere vuruyorum. Benden 90 bin gidiyor. Ondan 200 bin gidiyor. Bir de kahramanları falan içeride. Bir de bunlar dışarıda olsa muhtemelen bu 500 bin falan olacak. O yüzden söylüyorum. Dikkatli oynamanız gerekiyor kesinlikle. Çok uzatmayacağım bu videoyu. Bu videonun tamamen öğretici olmasını istiyorum. Çünkü kanalımda zaten çok fazla oynadım. Dökümhane Savaşı var. Ben de arkadaşımla birlikte sese gidip Dökümhane Savaşı'nı kazanmaya çalışacağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.